Bugün günlerden tekne yıkama günü. Stajyer kaptanımız Aysun Hanım ile gemicimiz Hasan tekneyi ta en üstten aşağıya, yani solar panellerin olduğu bölgeden aşağıya kadar yıkamaya başladılar. Ani bir baskın yapalım, bakalım kaytarıyorlar mı yoksa çalışıyorlar mı görelim. Şuradan gizli çekim yapalım. Bakıyorum, evet çalışıyorlar, kaytaran yok. Tabii ki teknemizde bu şekilde çalışmalar yaparken yüksek yerlerde, özellikle riskli bölgelerde kendimizi sabitlememiz, bağlamamız gerekiyor. Hasan gemici kaymaz çizmeleriyle kendini bağlama ihtiyacı duymamış. Aşağıya uçarsa sorumluluk ve mesuliyet kabul etmiyoruz. Trakamız bir tane varmış. Halat da bağlayabilirsiniz. Siz güvenlik önlemi alacak olduktan sonra her türlü çözüm bulunur. Traka bir tane var diye şikayette bulunuyor beyefendi kendileri. Aysun Hanım kendisini güvene almış. En nihayetinde oradan kayıp düşerse aşağıya uçma ihtimali yok. Aysun Hanım merhabalar efendim. Kolay gelsin. Aşkım. Tekne yıkama gününüz hayırlı uğurlu olsun. Çok eğlenceli bence. Tabii herkese göre öyle olmayabilir ya da yeniyim diye öyle geliyor gibi düşünebilirsiniz ama ben suyla oynamayı seviyorum. Koşup fırçalamayı seviyorum. Bugün fırçalamayı ben yapmadım daha yeniyim diye. Şu şekilde bağlandım. Evet, panellerin ortasına basmamaya özen gösteriyoruz. Hem panellerin güvenliği hem sizin güvenliğiniz açısından. Çünkü orta yerlere bastığınızda kayma riskiniz daha yüksek. Panellerin de kırılma riski var. Bunlar biraz tam flexible değiller. Biraz daha sert cam tarzı paneller. O yüzden üzerlerinde yürümek çok sağlıklı değil. Yine burası çok tozlu olduğu için önce tozunu akıttık. Ondan sonra birimiz fırçalıyoruz, birimiz akıtıyoruz. Daha sonraki işlemde sileceğimizi söylediniz. Daha oraya geçmedik. Güzel devam edin çalışmanızı ama bu merdiveni çok dik pozisyonda yapmışsınız buraya. O yüzden bu biraz tehlikeli burada inip çıkarken. Bunu biraz daha öbür tarafa alacağız ki bu taraftan çıkarsınız. Çıkmanız daha kolay olur. İyi bakalım. Kolay gelsin. Yıkama işleminize devam edin. Yıkamamız gerekiyor. Panellerimiz çok kirli. Teknemiz genel anlamda kirlendi. Toz yiyoruz durmadan. Yarın itibariyle yine şiddetli bir rüzgarımız var. Yine tozlanacağız ama bu kadar olmayacak. Tam karadan esmeyecek çünkü. Pazar sabahı bütün kadınların yaptığı gibi yine burada da eşim Aysun duramadı. Sabah sabah tekne yıkamaya kalkıştı. Ben her ne kadar bugün pazar desem de maalesef durduramıyorum. Durmuyordu. Başladı her tarafı yıkamaya. Hava çok da güzel, enerji akışı veriyor. Harika, bu sıcaklarda da mükemmel. Ya iyi ama bugün pazar, yani bugün çalışma günü değil. Neden? Hafta içi çalışacağız, hafta sonu dinleneceğiz diyoruz ama beni dinlendirmiyor. Aysun Hanım ne zaman bitireceğiz yıkamayı? Bak bugün pazar, ben bugün dışarı çıkmak istiyorum, yürüyüş yapmak istiyorum falan yani. Hayatım yarılamadım daha. Bitince gelirim ben. Ben şu an çok keyif alıyorum. Temizlendikçe içim rahat. O zaman lütfen beni rahatsız etmez misin? Teşekkür ederim. Bugün pazar, ben bugün çalışmıyorum. Evet, personel şu anda işine devam ediyor. Yıkama işleri önemli teknelerde. Özellikle güneş panellerinin haftada bir en az yıkanması gerekiyor. Tabii bu haftalık periyot bulunduğumuz coğrafyaya göre de değişebilir. Bu arada personelimiz buna devam ederken onlar sanıyor ki ben onları izlemiyorum. Tabii bu işin şakası. Bu bizim yukarıdaki termal kameramız. Buna aynı zamanda termal olarak da bakabiliyoruz. Ya da komple bu şekilde de bakabiliyoruz. Bu kameranın yönü değiştirilebilir. Şu şekilde komple 360 derece dönebilir. Tabii onlar kameranın farkında değiller. Kameranın döndüğünü duymuyorlar şu anda. Güzel bir cihaz. Sistemlerimiz. Burada soğutma sistemlerimiz görünüyor. Yeşil yanan tüm pompaların çalıştığını gösteriyor. Bu da haritamız. Burada da şu anki pozisyonumuz, konumumuz görünüyor. Suudi Arabistan'da bir de seyir yapacak arkadaşlara tavsiyem haritalar üzerine çok dikkatli olsunlar. Ne kadar güncellerseniz güncelleyin. Suudi Arabistan haritaları, verileri güncel değil. Bu yüzden çok dikkatli seyir yapmak gerekiyor buralarda. Şu anda gördüğünüz yeşil bölge mesela şu anda bizim 0 derinlikte olduğumuzu gösteriyor. Halbuki öyle değil. Buranın derinliği yaklaşık 3,5 metre, 4 metreye yakın derinliği var. Ama bakarsanız haritalar burayı 0 derinlik olarak gösteriyor. Güncellenmiş bir harita değil. Ben her ne kadar güncellemiş de olsam güncellenmiyor. Bu kadar güncelleniyor. Evet, tekne temizliğine devam. Kapelalarımız yıkanıyor. Aysun Hanım bu konuda çok iyi. Ev hanımlığının da vermiş olduğu bir etki olsa gerek bu. Oradan uçma ihtimali yüksek bir şey. Yukarıda flybridge'e asalım gene. Sandalyeleri masaların üstüne atarsınız. Su bu kadar, yani yapacak bir şey yok. Tazik dediğimiz bu. Ama en azından su sınırsız. Yani ya su sınırsız diye de sabahtan akşama suyla oynamıyoruz tabii. Özellikle seyirdeyken biliyorsun suyumuzu su yapıcılardan üretiyoruz. Daha tasarruflu olmamız gerekiyor. O yüzden aşırı tuzlanmadıysak tekneyi yıkamak yerine sirkeli suyla silmeyi tercih ediyoruz. Özellikle kromları. Sirkeli suyla silip bol suyla sildiğimizde tuzu arındırabiliyoruz. Ama en yakın bir marineye girdiğimizde daha bol su olduğunda mutlaka tekne yıkanması, durulanması gerekiyor. Tuzdan arınması gerekiyor. Yoksa her tarafımız paslanıyor. Artı teknenin jel kotu ya da boya varsa boyası tuzun kristalleşmesinden dolayı çizikler oluşup deforme olabiliyor. Stajımın en sevdiğim
sevdiğim kısmı bu olsa gerek. Evet, stajyer bir kaptan olarak teknenin her türlü işini yapman ve bilmen gerekiyor. Bu yüzden daha seninle tadilat, tamirat işlerine gireceğiz. Kilistinlere gireceğiz, jeneratörlere bakacağız. Elektrik, elektronik işlerine bakacağız. Haritalara gireceğiz. Seyir, navigasyon işlerini yapacağız. Filtrelerimizi temizleyeceğiz. En yakın seyrimiz şu an için bilmiyorum. Belki bir ara bir deneme seyrine çıkarız. Deneme seyrinden sonra yine buradayız bir süre daha ve uzun yol hazırlıklarına başlayacağız. Sonraki en yakın seyrimiz 500 mil güneye olacak. Evet, Aysun Hanım tehlikeli işler peşinde. Çok tehlikeli işler peşindesin orada. Oradan kayma ihtimalin çok yüksek. Aysun, oradan hemen geri dönüyorsun. O ip seni tutmaz orada. O ip senin için güvenli değil. Oradan düştüğün an aşağıdasın. Orayı o şekilde yapmıyoruz. Orayı o brandaları açıp brandanın yanından. Anlatabildim mi? Ve kesinlikle bir daha bu şekilde tedbirsiz ve dikkatsiz iş istemiyorum. Kafayı çıkarttığı yere bak. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Tehlikeli işler yapma da nereden istersen oradan yap. Gerekirse o brandaları açalım, oradan yapın. O kıyıya tırmanmak kesinlikle yok. Brandalar olmasa dahil. Fark etmez. Bak bakayım bana, göreyim oradan. Ha öyle. Hasan sen de beni ıslat, olur mu burada? Güvenlik her şeyden önce. Ona göre. Tabii ki hala da yıkama işlerine devam ediyor. Bir süre ara vermek durumunda kaldık. Dün aşırı bir fırtınamsı rüzgarımız vardı. Bugün devam ediyorlar çünkü henüz bitmemişti. Kaldı ki bitse bile haftada bir gün mutlak tekne yıkanacak. Hele ki burada aşırı tozlanıyoruz. Evet arkadaşlar, kaptanı çekiştirmeyelim lütfen. Kaptanın yokluğundan istifade edip hemen yakaladım. Kaptanı çekiştiriyorlardı. Bu bütün teknelerde olan şeydir. İki personel bir araya gelmesin, hemen dedikoduya başlarlar. İlk dedikodu malzemesi kaptandır zaten. Kaptanım arkamızdan konuşuyor. Tamam, arkamdan konuşuyorlar ama farkında değiller ki camdan ben onları izliyorum oradan. Ondan sonra evet, yeni başladı, hissettim. Biraz ortalarına gelseydik. Hissettim de geldim zaten. Gördüğünüz üzere camlarımız falan böyle bu kadar kirleniyoruz işte burada. Hem rüzgar hem kum. Evet, Hasan taktik gösterecek şimdi. Evet, taktiği izleyelim. Evet, bas. Bu şekilde yaparsan daha sağlam atlarsın. Fırçayı da Cilala parlat, cilala parlat. Ninja Kids hesabı. Evet, Aysun Hanım bu işi kaptı. Ay şunlar da tıpkı arabanın şey gibi. Arabanın silecekleri gibi, evet. Bu arada yıkarken rüzgar altı üstü hesabı yapmanız lazım. Yoksa tüm su ve köpük üzerinize gelir. Bu da küçük bir tüyo olsun size. Evet, personele tepeden bakan kaptan olarak bakıyoruz. Tepeden bakıyoruz. Bordadan tekneyi yıkıyoruz. Teknenin bordasını yıkıyorsunuz. Borda ne demek ki? Teknenin dış yüzeyde kalan, suyun üstünde kalan tarafıydı. Ne kadar derste görsem de yalnızca terimini daha iyi anladım. Unutuyordum anlamlarını. Duruladım, kumunu akıttım, sonra fırçalıyorum. Hemen fırçanın deterjanı kurumadan duruluyorum. Sonra bir kere daha duruluyorum. Böyle hiç aklımdan çıkmaz çünkü 3 gündür tekne yıkıyorum. 3 gündür tekne yıkıyorum, evet. Bence de hiç aklımdan çıkmaz. Lumbuzları kapatmış mıydık? Bir tane kaldı, onu kapatacağız. Tamam, peki lumbuz nedir? Lumbuz odanın penceresidir. Hangisi o, gösterir misin? Bizim kaldığımız odanın. Hayır, burada da var bak, burada da var. Ha, lumbuzun ne odanın? Evet, Bu. lumbuz bu. Evet, bunu seyirlerde ve böyle tekne yıkarken ve fırtınalarda kapatmamız lazım. Evet. İsmini asla unutmuyorum artık. Tamam. Hava yine döndü Hasan, fark ettin mi? Haritalar indirmeye devam ediyorum ben. Kızıldeniz ve Afrika indi. 1,5-2 GB'a yakın. Şimdi Akdeniz iniyor. Onun da 3,5 GB'ı var. Ayrı harita. Geri dönerken lazım bize. Başka türlü yolumuzu nasıl bulacağız Hasan? Yıldızlardan buluruz. Sextant seyri yaparız. Evet, sizlere kolay gelsin. Ben teknik işlerime devam ediyorum. Diğer haritaya başladım indirmeye. Biz de ekibiz, herkes çalışıyor. Evet. Evet, hepimiz çalışıyoruz. Bakalım nerelere gelmişler, nerelere. Oo, şu kuma bakın, akan kuma bakın yerde. Kahverengi gördüğünüz şey çöl kumu. Çift hortum, çift fırça daha mı iyi oluyor? Bölüyoruz, baştan ortaya doğru geliyoruz sonra. Kendinize bir çalışma stili yaratmanız da güzel bir şey. Ekip olarak aranızdaki uyumu, senkronizasyonu gösterir. Ara sıra Hasan beni etkin kullanamıyor. Bir kere dolabı 3 defa gönderdi. 3 defa yol yürüdüm ben. Ama diğer taraftan da fırçayı yanlış kullanıyormuşum. Bunları göstererek daha etkin kullanmamı sağladı kendime. Az önce fırçayla savaşıyorduk. Evet. Ya her şeyle savaşmak zorunda değilsin hayatım. Kavga etmek zorunda değilsin fırçayla. Barış onunla. Fırçanın ayarlarını yapıyorum şimdi. Fırça. Giderken uzatıyorum, alta doğru kısalta biniyorum. Bir ara yazılım güncellemesi yapayım ben o fırçaya. Fırça bana çok ağrıyor, onu söyleyebilirim. Bu kadar ağır olmamalı bir fırça. Ama bunlar tekne fırçası. Neden böyle, özellikle böyle Ben yapılıyor? üreticilere
Üretime sesleniyorum. Lütfen bunun hafifini üretin. Plastik sap olsa yamuluyor, ahşap olsa kırılıyor. Bunlar alüminyum, paslanmıyor, korozyona karşı etkili. Yanı sıra şu fırçanın yanındaki beyaz halkalar, bunun ahşap olması tekneye zarar vermesini önlemek maksatlı. Kaldı ki şu etrafındaki plastik beyaz da fırçayı sürterken sağa sola dokunduğunda çizmemesi içindir. Ben ilgilendim. O yüzden fırça sana, sen fırçaya alışacaksınız artık, yapacak bir şey yok. Önümüzdeki bir 3-5 sene bu fırçayla akraba gibi çalışman gerekiyor. Her sabah erkenden kalkıyoruz ve yürüyüş yapıyoruz biz. Daha önceden benim böyle bir alışkanlığım yoktu ama sevgili eşim sürekli yürüdüğü için ben de bu hayatın içerisinde birlikte hareket ederek her sabah yürüyüşlere katılıyorum. Ya fırsat buldukça, karada ya da marinada oldukça yürümekte fayda var. Yürümenin ne kadar sağlıklı olduğunu muhtemelen herkes çok iyi biliyordur. Ama bunun için vakit ayırmak gerek. Bu vakitte aslına bakarsanız 24 saatlik bir günlük yaşamımız içerisinde günlük ayıracağınız 45 dakikadan daha fazlası değil. Bence herkes yürüsün. Aynen, ben 2 gündür yürüyorum. Bugün 3. günüm. Günlük rutinime ben de almış durumdayım. Ben yürüsem de yürümesem de eşim her sabah yürürdü. Dediği gibi 45 dakika 1 saat kadar yürüyorum. Daha sonrası inanılmaz enerjik güne başlıyorum. Şimdi yürümeye başlamadan önce size yürüyeceğimiz alanı buradan göstermek istiyorum. Şöyle tekneden çıktıktan sonra şu tarafa doğru gördüğünüz tüm karayı uca kadar yürüyoruz. Geri dönüyoruz ve geliyoruz. 3'erden 6 kilometre gidiş dönüş. Aynen. Biz başlıyoruz. Şimdi ben size küçük bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu eşim bahsetsin istiyorum. Hayatım, yürüyüşün sendeki en büyük etkisi nedir? Ben doktor tavsiyesi üzerine yürüyüşe başladım. Yani yürümek zorunda kaldım aslına bakarsanız. Çünkü bunun en büyük sebeplerinden birisi tansiyon sorunu vardı. Yüksek tansiyon sorunu vardı. Ve gün geçtikçe ilaçların dozu artıyordu. İlaçların dozu arttığı için doktor diyordu ki yani bundan daha yüksek ilaç verme şansım yok. Sürekli yüksek tansiyon. Yaşam stilini değiştirmen gerekiyor demişti. Ve bildiğiniz üzere biz yat üzerinde çok kısıtlı bir alana sahibiz hareket etmek için. Bundan dolayı yaşam tarzımı değiştirmem gerekiyor ama nasıl? Bu arada o dönemde Amerika'daydım. Amerika'daki işimde sabah gidip akşam dönme modunda çalışıyordum. Doktorun tavsiyesiyle yürümeye başladım. Bana dedi ki tansiyon ilacını bırakmak istiyorsan yürümen lazım. Bu şekilde her sabah yürüyüşlere başladım. Sabahleyin erken kalkıyorum. Yaklaşık 45 dakikayla 1 saat arası tempolu yürüyüş yapıyorum. Başladıktan sonra yaklaşık 1 ay, 1,5 ay sonra ilaçları azaltmaya, dozunu düşürmeye ve tamamen bırakmaya başladım ve bıraktım. Yaklaşık bir 4 senedir artık tansiyon sorunu yaşamıyorum. İlaç kullanmıyorum. Bu çok önemli bir şey. Yürüyüş ücretsiz sağlık demek. Bu çok güzel bir aktivite. Hele bir de eşinizle yürüyorsanız daha da güzel bir aktivite tabii ki. Artık sıkılmıyorum. Mesela artık yürürken müzik dinlemek zorunda kalmıyorum. Eşim yanımda bıdır 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 bıdır. Yani onu dinliyorum. O yüzden yaşam tarzını değiştirmek çok zor bir şey değil. Yani 24 saatlik günün 45 dakikalık bir dilimini kendi sağlığınız için ayırmak daha bundan güzel ne olabilir ki? Bu sadece tansiyonla ilgili de değil. Yanı sıra mental sağlık için de çok iyi. Bu günlük 45 dakikayla 1 saatlik yürüyüşler sizin salgıladığınız hormonları da değiştiriyor. İşte dopamin gibi, endorfin gibi bu tip hormonlar size bu günün içerisinde daha mutlu olmanızı, daha enerjik olmanızı sağlıyor. Bu yüzden yürüyün gari. Bakın bu yol, yürüyüşümüzün başladığı yol. Teknemiz hemen şurada görüyorsunuz. İncin top oynuyor. O kadar sakin bir yerde yaşıyoruz ki. Issız adaya düşmüş gibiyiz. Yürüyüşümüz bile inanılmaz sakinlik içerisinde. Bazen çok nadiren bir araç geçer. Bazen de 1 ya da 2 kişi görürüz. O kadar sakin. Yol boyunca böyle palmiye ağaçları var. Tatlı görünüyor. Yolun sağ ve soluna palmiyeler dikilmiş, konumlandırılmış. Hemen yan tarafında da denizimiz var. Yolumuz ortasından oldukça geniş geçiyor. Bisiklet yolları da var. Yolumuzun üzerinde böyle minik bir kafe var. Tabii Ramazan olduğu için kapalı. Biz mola verip herhangi bir şey içemiyoruz. Zaten açık olsalar da iftara kadar hiçbir şekilde servis yapmıyor buradaki restoran ve kafeler. Bakın şöyle bir afiş var. Dalış okulu reklam yapmış. İsterseniz bu şekilde dalış okulları var. Buradan dalışa girebilmek için ya da yakın bölgelerden. Yine böyle yürüyüş yolumuzun üzerinde hem sağda hem solda kafe var. Sağdaki yer hem kafe hem restoran. Deniz ürünleri restoranı. Bunlar da Ramazan Acaba dolayısıyla. sahibi Türk mü diyeceğim? Çünkü ay yıldız koymuşlar buraya. Evet, sahibi Türk olabilir, doğru. Şöyle ay yıldız var. McDonald's evet buraya şube açmış. Dunkin var. Yanbu yeni kurulan bir şehir. Hayır, Yanbu'nun bu tarafı. Yanbu'nun bu tarafı, pardon. Royal Commissioning dediğimiz yer burası. Royal Commissioning Yanbu'nun işte bir semti gibi düşünün ama yeni yapılaşmakta olan bir yer. Modern yüzü diyelim.
Kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum. İleride şurada mavi bir köprü var. O köprüden diğer tarafa doğru geçip yürüyüşe devam edebiliyorsunuz. Yani biz o tarafa doğru yürüdük daha önceki yürüyüşümüzde. Ama bugün ben çok yorgun olduğum için ve gün içerisinde çok fazla tempolu işim olduğu için bugün köprü başından geri dönmeyi planlıyorum. Planlıyorum derken eşim bana bırakıyor. Karada kaptan sensin. Biz iki kaptan, Mavi'nin göçebeleri, ben henüz stajyer kaptan. Yolculuğumuz Yanbu ile birlikte başladı. Sürekli seyahat halinde, seyir halinde olacağız. Sizinle de tüm süreçlerimizi paylaşıyor olacağız. İnşallah keyif alırsınız bizimle bu yolculuktan. Hem kara, hem deniz yolculuğu, hem suyun altı. Masmavi, Mavi'nin göçebeleri. Bu kışı daha da renklendirecek. Halihazırda tüm kışı Kızıldeniz'de bitireceğiz. Planlarımıza göre eğer değişiklik olmazsa Mayıs ortaları, Mayıs sonuna doğru da Türkiye'ye dönmüş oluruz. Oradan da Avrupa'ya doğru devam edeceğiz. Maceraya devam diyoruz. Aynen öyle ve her yerde de dalışa devam. Evet sevgili izleyenler, bizim hatun yine temizlik moduna geçti. Bildiğiniz şey gibi geziyor ortalıkta. Ne onun adı? Hani evlere giden gündelikçi temizlik çabalarımız var ya, onlar gibi o moda girdi gene. Elinde süpürge düşmüyor. Yeni Dyson tabii. Yeni Dyson bizi bile unutturdu. Kabin temizliğine girmiş. Halbuki kabinlerimiz temiz ama bizim hatun rahat durmuyor. Bir de sabah sabah ne içiyor? Bakın. Evet bakın ne içiyor. Evet ne demiştik? Bu ülkede alkol yasak ama Efes'in non-alkolik yani alkolsüz birası bu mevcut. Aşkım bu arada banyoların şeylerini kaldırdım. Banyoların alt tablolarını kaldırdın. Onları temizliğini yaptın. Evet onlar zaten belli periyotlarla temizlenmesi gerekiyor. En az haftada bir sefer açıp bakmamız lazım altlarına. Mermerlerini şöyle göstereyim. Açtın. Evet bembeyaz olmuş. Zaten ben de bunu demiştim sana. O yüzden o spreyden kullan, beyazlasın. Çok da güzel olmuş. Ellerine sağlık. Evet görüyorsunuz burada Dyson'ımız, bizim evlatlığımız ya da benim kumam mı diyeyim artık ne diyeyim. Burada bizim en güzel resmimiz. Üzerinde bakın ne yazar? Su perisi. Neden? Çünkü ben eşimi su altında tanıdım. Dalışta tanıştık. Ondan sonra evlendik. Tabii herkes kendi işini yaparken şefim mutfakta. Hasan yine dış temizlik işlerinde. Ben neredeyim? Ben teknik işlere bakıyorum. Şimdi normal şartlarda bildiğiniz üzere bu elektronik cihazlar da aynı bizim cep telefonlarımız gibi gün be gün update olması gerekiyor. Yani güncellenmesi gerekiyor. Yazılım güncellemeleri yapıyoruz. Şimdi daha önce bu iki ekranı güncellemiştim. Diğer ekranlar kapalı olduğu için ki onu ben bilmiyordum. Demek ki neymiş? Bütün ekranlar güncelleneceği zaman hepsi açık olması gerekiyor. Biz yukarıdaki ekranları açık tutmadığımız için aşağıdaki iki ekran ve kaptan kabindeki ekran güncellenmiş. 5 tane ekranım var benim. Bu ikisi güncellenmeden kalmış. Şimdi bunu güncelliyoruz. Bunlar güncelleniyor. İndirmeye başlamış. Biraz yavaş gidiyor Wi-Fi. Şuradan görürsünüz. 1.1 GB ama 10 dakika oldu. 50 MB indirmiş. Biraz yavaş ilerliyor. Burası Flybridge ekranları bunlar. Bazen tekneyi buradan da kullanabiliyoruz. Bazen aşağıdan kullanıyoruz. O günkü hava şartları ya da bizim modumuza bağlı diyelim. Her yerde. Bütün minderler dün yıkandı. Aysun dün akşama kadar minder fırçalamış. Öyle diyor. Ben görmemiştim. Ben o arada sürpriz markete gitmiştim. Temizliğimize devam. En azından temizledikten sonra temiz muhafaza edebilmek mesele burada. Çünkü dünden beri yine bir fırtınamsı bir rüzgar var. Tekne yıkandı. 5 dakika daha yıkanırken bir tarafı yıkanırken diğer tarafı toz olmuştu bile. Şu an çok toz görünmüyor. Rüzgar yön değiştirdi biraz. O yüzden çok toz değil. Dün çok tozluk vardı. Ama yapacak bir şey yok. Bulunduğumuz coğrafyaya ayak uydurmak zorundayız. Tekrar tozlanacak diye yıkamadan bırakacak halimiz yok. Şimdilik böyle. Şu güncellemelerimizi yapalım. Çünkü 1-2 hafta içerisinde uzun bir seyir planlıyoruz. Bu uzun seyir daha önce belki bahsetmişimdir. Farasan adaları, Farasan grup adaları. Bu yani grup adaları derken daha çok adalar değil de reef şeklinde adacıklar. Hani sandbarlar falan. Çok popüler bir dalış noktası. Halihazırda çok aşırı keşfedilmemiş bir yer. Çok popülerden kastım gerçekten dalınması gereken yerler arasında sıralamaya giriyor ama işte dediğim gibi Suudi Arabistan çok da aşırı bir turizme açmadığı için her yeri. Mısır daha çok tercih ediliyor. Daha çok turistik olduğu için işte ne bileyim Leo turları düzenlendiği için dalışlar üzerine. Yani yakında herhalde buralarda da açılacaktır. Çünkü görüyorum yavaş yavaş Yanbu'da bile dalış kulüpleri görüyorum. Dalış kulüpleri ve dalış turları düzenlenmeye başlanmış ama tabii Mısır gibi etkin değil. Dediğim yere ineceğiz. Oradaki mesafemiz 500 mil buradan bulunduğumuz noktadan. Neredeyse Yemen sınırında. 2 hafta kadar orada tekne sahipleriyle dalış turları düzenleyeceğiz. Sonra da planlar tutarsa Haziran'a doğru Türkiye'ye girmiş oluruz diye düşünüyoruz. Bir tersane işimiz olacak. Tuzla'da garantiden yapılacak işlerimiz var. Bu teknemiz yeni bizim. Daha 1 yaşında değil. Tekne geçen sene Ekim ayında teslim almıştık tersanede. Garanti işlerimiz var. Onları yaptıracağız. Oradan da Avrupa'da turlamaya başlayacağız. Muhtemelen bu turlar Yunan adalarından Hırvatistan civarına, Malta civarına sarkacak gibi duruyor. Tabii bu bizim tersaneden ne kadar ve ne zaman çıktığımıza bağlı, ne kadar zaman harcadığımıza bağlı olacak. Bu arada bizleri takip etmeyi, beğeni göndermeyi ve yorum yapmayı unutmayınız.
Değerli takipçilerimiz, izlediğiniz video boyunca tekne yıkama işi vardı. Tekneyi yıkarken Flybridge'i en üst katta solar bölümü yıkadık. Aynı zamanda stajyer kaptan olarak gemicilik iş tanımım da var. Bunu da öğreniyorum. Daha doğrusu birçok iş var. Dolayısıyla şu saate kadar tekne temizliğiyle, yıkamasıyla ilgilendim. O sırada kargo gelmişti. Bizim eski seri bir Dyson'ımız vardı. Onun bataryası hızlı bittiği için bir odayı süpürüyordum. Diğer odaya geçerken bitmiş oluyordu. O yüzden yeni bir sipariş verdik Amazon'dan. Amazon'dan vermedik bunu. Amazon'dan vermedik. Amazon'da 15 serisi vardı. 16'sı yoktu. O yüzden burada yerel Sako diye bir firma vardı. Hatırlarsınız önceki videoda Sako'ya gittik. Sako'da bakmıştık ama yoktu. Olmadığı için de oradan sipariş verdik. Başka mağazalarında varmış. Ellerinde yoktu. Bugün geldi getirdi. kargomuz. Evet. Ben temizlik yaparken yukarıda kargo geldi. Hemen sizinle paylaşmak istedik. Açalım bakalım. Ben evde Dyson V16'yı kullanıyorum. Çok memnunum. Şöyle açalım. İçinden hangi parçalar çıkıyor? Onu da sizinle ekranda paylaşalım istedim. Diğer serilere göre avantajları çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bir kere şarjı 1 saatten fazla 70 dakika süresince gidiyor. Gerçekten de öyle. Ben evde temizlik yaparken çok rahattı. Şu aparata şu kırmızı butonu aşağı indirdiğinizde biriken tozları sıkıştırdığı için çok daha fazla hemen kutuyu hazneyi boşaltmadan çok daha uzun süre süpürmenizi sağlıyor. Bu çok iyi. Aynı zamanda açtığınız zaman çöpe doğru şurayı şöyle yaptığınız zaman elinizi sürmeden, kirletmeden hazneyi boşaltmanızı sağlıyor sizin. 3 tane modu var burada. O 3 modda istediğiniz güçte işte minimum, orta ve turbo güç gibi güçleri var. Bunlarla beraber daha hızlı, orta seviye veya daha düşük seviyede kullanabiliyorsunuz. Parçaları şöyle gösterelim değerli izleyicilerimize. Uzay mekiği gibi bir süpürge var. Gerçekten çok memnunum. Tekneye de alınmasına çok mutluyum şu anda. Evet, sivri ucu, girmeyen tüm köşelere ulaşması için. Bu arada bunun orijinal ucunda yani büyük ucunda şöyle bir özellik var. Diğer serilerde olmayan. Halıya veya sert zemine geldiğinde, halı ve sert zemine geldiğinde hemen modunu değiştiriyor. Hem halının üstünü güçlü çekiyor hem sert zeminleri güçlü çekiyor. Bundan çok memnunum ben. Tamam bizim teknemizde halı yok ama ev için çok kullanışlı. Onu söyleyebilirim. Evet bahsettiğim bu. Aynı zamanda diğer serilerde buralarda toplanan kılları sizin tek tek temizlemenize gerek varken bunda özel teknolojisiyle kıllar şu kenara geliyor. Ondan sonra kendiliğinden iç haznesini alıyor. Dolayısıyla bu alanı temizlemenize gerek kalmıyor. Ben gerçekten çok memnunum. Bunun ıslak kuru başı da var. Onu biz tekneye almadık. Evde aldık. Ondan da çok memnunum. Almayı düşünenler için tavsiye edebilirim. O ayrıca satılıyor. Setin içerisinde gelmiyor. Tamam sanırım hayatım. Bundan sonra çok daha rahat, çok daha temiz bir temizlik sürecim olacak. Çünkü ben teknede birçok iş tanımım var. İş tanımlarından biri de teknenin iç alanlarının temiz, düzenli ve hijyenik olması. Dolayısıyla benim için vazgeçilmez bir ürün olacak hayatım. İzleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var. Ben kaptırdım kendimi. Yakında Ufuk'un elinde, hayatımın elinde sürekli süpürgeyle görebiliriz. Bunun önündeki ışık inanılmaz psikopata çevirebilir insanı. O kadar anında bütün tozları, kılları gösteriyor ki. Şimdi biz bunu telefona, application'la kuracağız. Orada da şarjını görebiliyorsunuz. Ne kadar şarj olduğunu, işte dolduğunu, ne kadar azaldığını görebiliyorsunuz. Bu da büyük bir kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda duvar aparatı da açık bu şekilde. Bunu daha önceki monte ettiğimiz süpürgeyi kaldırıp bu süpürgemizi, yeni süpürgemizi monte edip alandan da tasarruf ediyoruz. Bizim için alan kullanımı çok önemli teknede. Evde olduğu gibi. Çünkü burası aynı zamanda ev, ofis, yat hepsi bir arada. Yani ben dışarıdan gelen biri olarak öyle söylüyorum. Ofis hayatını da yaşadım. Evde hepimiz yaşıyoruz. Tekne hayatını deneyimliyorum. Bütün fonksiyonlar bir arada bir yaşam alanı. Dolayısıyla bunun duvarda asılı olması bizim için avantaj. Değerli izleyiciler, tekneyi yıkarken mola vereyim dedim. Eşimi aradım. Sonra burada buldum. Ne yapıyorsun aşkım? Navigasyon sistemlerinin alt tarafındaki şeyler buraya bakıyor. Bizim navigasyon sistemleri. O konsolların alt tarafı, alt kısmı burada. Kabin içinden tavandan giriliyor oraya. İşte tekneye dışarıdan bakınca her şey ne kadar güzel, ne kadar hoş falan filan ama işte onun bir de teknik altyapısı var. O navigasyon sistemleriyle ilgili bir tane de haritalarımızı ne saçma sapan bir yere koymuşlar. Haritanın SD kartı var ve burada alt tarafta bir yerde. Şimdi onu çıkartacağım ki harita güncellemesi yapacağız. Ama önce onu
ulaşmak gerekiyor. O yüzden işte buralarda tavan aralarında tavan faresi olduk yani. Bizim kaldığımız odanın tavanı burası. Her taraf sökülmüş. Bir an şok oldum ben de odaya girince. SD kartı alıp güncelleme mi yapacaksın? SD kartı alıp bilgisayara bağlayacağım. Bunlara abonelikler gerekiyor. Ben ona aboneyim. Aboneliğe istinaden şimdi bir yıllık bir güncelleme yapmamız gerekecek. En azından güncelleme gerekmiyorsa da göreceğiz. Çünkü güncelleme, haritaları güncellemek demek bulunduğumuz bölgenin haritalarının güncellendiğinde bizim onu sistemimize yükleyebilmemiz gerekiyor. Mesela yenilenmiş şamandıralar olur, su işte ne bileyim geçiş kanalları olur veya yeni bir sığlık tespit edilmiştir falan. Bu tip şeyleri önceden güncelleyip seyire çıkmadan önce ona göre hazırlanmak gerekiyor. Evet değerli izleyiciler, bizim rotamız genelde dalış üzerine olduğu için resifleri de çok fazla dalış güzergahımızda ziyaret ettiğimiz için dalış amaçlı. Dolayısıyla haritaların güncel olması bizim için çok değerli. Ben işimin başına gidiyorum. Eşimi burada tavan arasında bırakıyorum. Aysun şu anda kapı tamirinde. Eline anahtar verdik. Eli anahtar tutsun istiyoruz Aysun'un. Onu mesleğe girerken bunlardan bahsettim. Tamam. Mesleğe girerken bunlardan bahsetmedik Aysun'a. Bahsetmemişler daha doğrusu. Söylediler. Ben sandım Tamam. ki dümenin başına geçiyor. Evet. Böyle bir dünya yok. Sanmış ki düvenin başına geçecekmiş hanımefendi. Kapının kolu çıkmış. Şimdi onu takıyor yerine. Artık eli anahtar tuttu. Bir altın bilezik daha vermiş olduk koluna. Tamir işleri yapabiliyorsun. Şunu söyleyebilirim. Takımın değeri neredeydi seti hayatım? Seti içeri koydum, oradan al içeriden. Rengarenk, her numara ayrı renk ve insanın sürekli bunu elinde iş yapası geliyor. En azından renkleri seviyorum ve rengarenk bir takım şeyi var. O yüzden renkli olanı verdim zaten. Diğer metal olanı vermedim. Yani böyle kapı kapı dolaşıyorum ben. Kapı kapı dolaşacaksın zaten. Hep bütün kapıları kontrol edeceksin. Evet aynen kapı kapı dolaşıyorum. O alyan anahtar nereye uyuyorsa sadece kapılar değil, her yere alyan anahtarları kullanacaksın, deneyeceksin. Gevşemiş olan yerler olma ihtimali yüksek. Çünkü teknemiz yeniydi biliyorsun. Tersaneden çıktıktan sonra denizdeki seyir esnasındaki titreşimlerden, dalgalardan artık sağa sol gevşeyebiliyor. Bunları kontrol edeceğiz. Şimdi bakıyorum. Biraz gevşek bıraktığın gibi geldi bana. Yine Tam mi? yerine oturtmadığın gibi geliyor bana. Tamam tekrar yapalım. Hafif gevşetip tam bastır onu ki. Şimdi mantığı anladım. Tamam. İyice böyle sıktıktan Evet. sonra. Hadi kolay gelsin bakalım. Çok eğlenceli. Ben bu iş için doğmuşum adeta. Sen bu işi çözdün. Kaptın sen bu işi. Gözüm tabii rengarenk aletlerimle. Arka kol. Bir de işte sıkmadan önce birbirine böyle yaklaştırmak için evet, boşluk varsa boşluğu al önce. Gece yaptığımda o kadar yorgun oluyorum ki bayılıp gidiyorum ya, öyle söyleyeyim size. Öyle dışarıdan kolay görünüyor. Ne demişler? Her gün bir şey, bir gün her şey. Bunun için çabalıyorum. Benim tüm yolculuğum böyle gidecek. Her gün bir şey öğreniyorum. Kapı kolu deyip geçmemek lazım. Sapasağlam bir kol yaptım. Aferin bana. Evet, şimdi şurada da var bir kapı, orada da var bir kapı. Kapılar. Bütün kapılar. Bütün teknenin kapıları hepsi tek tek kontrol edilecek. Bütün kapılar elimden geçiyor benim. Ben ne Her gün yapıyorum? Bir şey, bir Ben gün de- her şey sloganı. Ben de izliyorum. Gevşek miymiş orası da? Of çok sağlam yaptım ya. Orijinalinden daha sağlam oldu. Üretici firma benden ders almalı. Ben diğer odaya geçiyorum. Bu tuvalet kapısı. Evet. Az önce buradan geldim ya. Oo ne çabuk. Elin alıştı, hızlandın ha. Şimdi burası iskeleydi. Ben sancak tarafa geçiyorum. Bakın artık sağ sol demiyorum. Artık sancak ve işkence diyorum. Evet sevgili izleyenler, bugün makine dairemize ineceğiz. Jeneratörlerimizin yanında bulunan kilistinlerimiz var. Kilistin ne demek? Kilistin teknenin soğutma sistemleri ve makinelerin soğutma sistemleri için denizden su çekmeye yarayan filtreler. Yani su girişleri. Bundan dolayı bunların belli periyotlarda bulunduğumuz yere göre temizlenmesi gerekiyor. Bu sıklık neye göre değişiyor? Sıklık bulunduğumuz marineye göre veya bulunduğumuz suların kirliliğine göre değişiyor. Şimdi bizim bu bulunduğumuz marinenin dip yapısı hem sığ su hem de dip yapısı çamur ve kumdan oluşuyor. Bundan kaynaklı çok fazla sıklıkla temizlenmesi gerekiyor. Şimdi bu filtreyi temizleyeceğiz ki soğutma sistemimiz daha sağlıklı şekilde soğutabilsin. Şu anki değiştireceğimiz kilistin bizde bunlardan 7 tane var normalde teknemizde. Bunlardan bir tanesini temizleyeceğiz. Çünkü bu 7/24 çalışan bir kilitin. Bu bizim invertör ve konvertörlerimizi soğutuyor. Bu da bizim can damarlarımızdan biri. Teknenin tüm elektriğini yüksek voltajdan invert edip sonra konvertten 220 volta çevirip ev sistemlerimizi çalışmasını sağlıyor. Bu arada bana da bu süreçlerin hepsini anlatıyor.
batıyor eşim. Ben buraya işi öğrenmek için geldim. 2. haftadayım. Henüz tekne altındaki hiçbir alanı bilmiyorum. Yavaş yavaş işi öğrenme sürecindeyim. Bugünkü işi öğrenmemde de bu var. Kapak nasıl açılıyor bilmiyorum. Kapağı- Ne var bilmiyorum. İşte burası bizim jeneratör dairemiz. Kapağımızı açtık. Biraz ürkütücü gözüküyor Bundan ama. sonra kamerayı sen al istersen. Biz Olur. Hasan'la beraber içeriye gireceğiz. Sen de oradan hem çekim yapar hem de bizim nasıl çalıştığımızı görürsün. Kendin de o görselden ne yaptığımızı İzlerim ben izlersin zaten. ve algılarsın. Süreç içerisinde de Aynen. zaten dahil olur. Anahtar takımlarımız yanımızda masa, her şeyimiz. Aşağıdaki şeyler yanımızda. Tamam, hadi gidelim o zaman. Kilistin 11 tane bizde heat exchanger 7 tane. Şu heat exchanger'lardan 7 tane var. Evet, buralar biraz daraşmalık alanlar. Şimdi şurada gördüğümüz 3 tane kilistinimiz var. Bunlardan bir tanesi bizim invertörlere gidiyor. Hasan, pompaları kapattık mı? Şu anda bekliyoruz. Patlayıcı kapalı. İsterseniz bir önce deneyin. Önce pompayı kapatmamız lazım bizim. Bunu kapatmadan All pump önce. close. All pump close yapacağız, evet. All pump close yapacağız. Ayarlı penseyi alayım. Evet. İç açıcı değil diye bir şey yok. Burası sadece dar. Gayet de iç açıcı. Burası makine dairesi. Evet. Hasan pompaları kapattı. Şimdi buradan biz vanayı kapatacağız. Okey. Bunun yönünü hatırlıyor musun Hasan? Ne tarafa doğru çeviriyordun sen bunu? Bana doğru kapanıyor. Diğer vanadan şey yapabiliriz. Tamam, ben onun şeyini görüyorum, açısını da. Burayı sürekli aç kapa yapmaktan artık burası biraz sıkıntılı hale geldi. Hasan, kaç numara anahtardı bu? 8 numara mı kullanıyor? 9 numara mı buraya? 8'de 9'a getirdim. Alayım. Bunları gerçekten çok zedelemişsin Hasan. Bir tık büyüğünü alayım. Bu işte 10 numara. Bu 8 numara. 9 lazım buraya. Yani bunları bu kadar zedeleyinceye kadar başka yöntemler üretmen lazımdı Hasan. Başka yöntemler üretmen lazımdı. Bu çok büyük sıkıntı bize ve bunları biz çok sık kullandığımız şeyler bizim bunlar. Evet, bu bizim için büyük bir sıkıntı. Daha önce anahtar kullanabiliyorduk, şimdi anahtar da kullanamıyoruz. Çünkü anahtarın kavradığı dişi de ezmişsin burada. Bu da öyle. Buna neyi düşünebiliriz şu anda, ne düşünebiliriz buna? Her türlü bu su girişini kapatmak zorundayız. Yani başka yolu yok bu iş. Tersaneye gittiğimizde her şekilde bu vanalar değişecek de bunlara birer tane de ekstra yedek vana yaptıracağız. Bu da nasıl olacak? Birer tane vana burada olacak. Bunlar değişecek. Bir vana da buraya ya da buraya koyacağız. Bu sürekli açık kalabilir. Arada aç kapa yaparız. Bunu kullanırız burada. Bunları bu şekilde kullanmak daha kolay olacaktır. Çift vana sistemini yapacağız yani, emniyetli. Neyle açıyordun sen bunu? Diğer anahtar dediğin diğer Penseyle denedim. ya bu boru anahtarını bir getir bakalım bana. Problem şu, Hasan burayı o kadar zedelemiş ki bu vanayı aç kapa yapamıyoruz. Yalama olmuş artık burası. Şimdi bunu penseyle ya da boru anahtarıyla sıkıştırıp çevirme yöntemini deneyeceğiz bu sefer. Ama daha sonrası için başka bir çözüm bulmam gerekecek buna. İşte bulacağım çözüm de en kötü ihtimal dediğim gibi ile iki tarafını düzleştirip bu kullandığımız açık ağız anahtarlarla açıp kapayabilmeyi deneyeceğiz. Orayı düzleştirip de iki tarafını düzleştireceğiz. Anahtar şu şekilde girebilecek oraya. Ondan sonra anahtarı vananın kolu gibi kullanacağız. Şu an için onu yapmayacağım. Çünkü o farklı bir işlem olacak. Şu anda bizim bu vanayı hemen açıp filtreyi temizleyip geri kapatmamız lazım. Göründüğü üzere şu filtre içi kum dolu olan bir filtre. Mesela şu filtre bu şekilde. Tabii kameradan çok net belli olmuyor. Yansıma yapabiliyor. Çıkarttığımız zaman filtreyi daha iyi görürüz. Bu filtrenin içi kum dolu şu anda. Diğer filtre değil mesela. Bakın diğer filtre daha temiz görünüyor. Sadece içinde birkaç ot çöp var, o kadar. Ama bu filtre dibi komple çamur bağlamış durumda. Yani su geçişi çok sağlıklı olmuyor. Şimdi Hasan'ın dediğine göre bana diyor ki bu tarafa doğru çevirirsek vana kapanıyor diyor. Halbuki vanaya bakıyorsun. Vananın dönüş tarafı bu taraf. Kapatma. Gerçi bunlar bilyalı vana. Daha öbür tarafa da çevirsen yine kapanır. Ama sağlıklı olan nedir? Normal yönüne çevirmektir. Normal yönüne çevirmek de burada ters taraf. Evet, bu işler biraz sıkıntılı işler. Şu anda ben bu vanayı biraz çevirdim. Biraz daha çevirmeyi deneyeceğim. Şu anda vana kapalı zaten. Şimdi bana tornavidamız kilistini çıkarabilmemiz için. Mesela bak, şimdi jeneratörlere giden kilistinlere vana koymuşlar çıkışlarına. Bu kilistinin gidişinde S-Pump'a giden gidişte vana yok. Yani kilistinden direkt olarak pompaya gidiyor. Burası şu anda invertörlerinki. Jeneratörlerinkini ellemeyeceğiz. Onlar temiz duruyor zaten. Jeneratörlerinki temiz. Şu. Ha, buna giden vana da vardı. Nerede var? Takip ettiğimizde olmaz. Bu işte bak. Bu buradan geliyor. Buradan gidiyor. Buna gidiyor. Buradan da kapatabiliriz. Onu kapatmamızın bir anlamı yok aslında. Su geri gelmesin diye. Hava yapmasın. Hava yapmıyor. O hava yapmaz. Şunu diyorsun sen. Bak, bu vana da ölmüş burada. Bu vana da korozyona maruz kalmış bunlar. Bunlar hep değişecek. Eğer değişmezse ileride büyük sıkıntı çıkarır bize bunlar. Neyse, şimdiki işimiz bu. Gelebilirsin bu tarafa hayatım. Hasan, bunun düz açık ağız anahtar lazım buna, biliyorsun. Dur bakayım. Çevireceğiz, tamam.
hiçbir zaman unutma. Bunları sökerken ya da takarken her daim karşılıklı. Bunu sıkmaktansa bunu. Yani karşılıklı sıkmak ve gevşetmek her zaman. Diğer türlü kapağın çarpılmasına ya da contayı farklı şekillerde ezmesine neden olur. Yerine tam olarak oturmayabilir. Kova burada mı? Temizleyip yıkayıp geri getireceğiz. Sağa sola kum çamur dökülmesin diye. Fanlarımızı açabiliriz ama çok gürültülü oluyor. Bu şekilde ve içinde kalan şey var. Hasan bunun alt şeyini verir misin? Anahtar. Acele edelim yalnız. Acele edelim. Bak su akıyor burada. Vana tam kapatmıyor muhtemelen. Tertemiz oldu. Hızlı hareket ediyoruz buradan. Hemen kaptanı tekrar geri getirelim de. Koydunuz mu? Bunu kapatmadan önce mutlaka ya da şurasının temiz olduğundan emin olun. Araya kum tanesi ya da herhangi bir çöp sıkışmamış olması lazım contayla arasına. Filtremiz gördüğünüz gibi temizlendi. Kovası da temizlendi şu anda. Bunları takarken az önce söyledim. Sökerken nasıl karşılıklı sökmesiniz, takarken de karşılıklı takmanızda fayda var. İçindeki contayı bu şekilde almasını önler. Yoksa diğer türlü çok aşağı yapmaya devam eder. Hemen bir tane rönder ayarlayalım. Hepsini tamamen sıkmadan önce boşluklarını almak ve eşit derecede sıkmaya gayret gösterin ki bunları eşim aşkına söylüyorum. Bir gün bunları koyalım. Öğrenip yapacağım aşkım. Evet. Her gün bir şey, bir gün her şey sloganım. Senden öğrendiğim. Biraz keyifsiz gördüm seni. Ya şu şeylerin yalama olmuş olması hoşuma gitmedi. Çözümü nedir? Ya çözüm işte dediğim gibi şu an için geçici çözüm. Kenarlarına E ile getirip köşe yapacağız. Köşe yaptığımız takdirde şu tip anahtarı şu şekilde açık ağız anahtarı takıp vana kolu gibi kullanabiliriz. Daha önce yapıyorduk ama Hasan bir şekilde bunları sıyırttığı için şu anda bunlar iş görmüyor. Ayarlı penseyle sıkıp aç kapa yapıyoruz ama bu da kalıcı bir çözüm değil. Daha da fazla yalama olursa bir gün gelecek açıp kapayamaz oluruz. Kapayamazsak bunları temizleyemeyiz. Temizleyememek ne mal olur? Temizleyememek neye mal olur? Temizleyememek yeterince deniz suyunu çekemediğimiz için soğutma sistemimiz yeterince soğutma yapamaz. Belli bir derecenin üstüne çıktığında kendi kendini kapatır. Şu anda mesela az önce ekranda gördüğümüz 84 derecelere çıkmıştı. Bu 84 dereceler yüze geldiğinde kırmızıya döner ve kendini kapatır. Kendini kapattığında da bizi elektriksiz bırakır. Alarmla çalar. Biz bir şekilde onu soğutmak zorundayız. Onu da soğutmanın tek yolu bu. Ya da hiç kullanmama. Hiç kullanmama gibi şansımız olmadığına göre onu soğutmamız gerekir. Şimdi suyumuzu tekrar açacağız. Hasan daha sonra da aklında olsun. Bu vana bu tarafa doğru kapanmaz. Tamam, bir yılda olsa bunun kapanma yönü öbür taraf. Açık yönü dik bu tarafa. Yani şu vanadan göz önüne al. Nereye doğru kapanıyor bu? Bu tarafa doğru kapanıyor. O yüzden ters tarafa çevirmemeye dikkat et. Şu anda vanamız açık. Şimdi ikinci bir işlemimiz var. İkinci işlemimizde burayı vanaya açtık. Suyun gelişini sağladık ama bakıyoruz ki ağzına göre dolmadı. Bu sefer ne yapıyoruz? Oradan hafif gevşetmelerle bunun içindeki havanın çıkmasını ve suyun tamamen dolmasını sağlayacağız. Ve bu konuda diğer husus nedir? Vanamızın açık olduğunu ve suyun geldiğini gösterir. Şimdi gevşetiyoruz. Duyarsın. Bak doldu ağzına göre su. Şimdi bunu geri sıkacağız. Komple su dolu şu an. Neden ilk yaptığımızda yapmadı onu? Vana kapalıydı. Ha, vana yeni açıldı. Vanayı açtık şimdi. Sen vanayı açmaya mı gittin? Hayır, ben vanayı buradan açıyorum. Aa, evet. Önce sıkıyorsun, sonra vanayı oradan Tabii, önce kapalı sıkıyoruz. vanayı açıyorsun, sonra tekrar o kapağı gevşetip. Bunu gevşek de bırakabiliriz kapağı vanayı açarken ama çok gevşek kaldıysa biz onu kapatıncaya kadar aşırı su akmasına neden olabiliriz. Önlem O yüzden amaçlı. bunu bu şekilde yapmak biraz daha Sağlıklı. ve garantili. Yani 3-4 tane vidayı sıkmaya üşenirken bir anda her tarafı su doldurup onu boşaltmaya üşenmemek zorundasın. Yani yapmak zorunda kalırsın. Tamam, ben Akılsızın başı cezası ayaklar çeker olur o zaman. şunu anladım. Suyu kapatıyoruz önce. Sonra filtrenin kapaklarını, vidalarını açıyoruz. Filtrenin kendisini, o bulunduğu alanı temizliyoruz. Filtrenin kendisini yukarıda musluk altında temizliyoruz. Daha sonrasında yerine taktığımızda vidalarını kapatıyoruz. Pompa Çıkıyor muyuz? Çıkacağız, bir pompa çalışsın. Şurada pompanın çalıştığını duyayım. Arkamda 2 tane pompa var. Onların bir tanesi çalışacak şimdi. Sonrasında buradan bir su sirkülasyonu olup olmadığını görelim. İçindeki ufak tefek çöplerden veya küçük bir hava kabarcığı olsa görürsün ama şu an hava kabarcığımız yok. Yalnız ilk çalıştığında biraz hava kabarcığı olabilir. En azından su sirkülasyonu olduğunu gözle görmüş oluruz. Evet, bak hava kabarcığı geldi. Gördüğünüz üzere şu anda su hareket etmeye başladı. Evet, ben gördüm. Kameraya ne kadar alabildim bilmiyorum ama ben gördüm. Her şeyde bazen kameraya çıkmayabiliyor. Küçük detaylar, yansımalar olabiliyor ama ne demek istediğini anladım Ama işte hayatım. bu küçük detaylar hayat kurtaran detaylar. Şimdi Hasan takip edeceğiz. Ne kadar hızlı ne kadar düşecek onu göreceğiz. Sen o şeyle karçırla buranın kumlu suyunu çekersin. Tamam? Hadi çıkalım şimdi artık. Bir tane mağazaya geldik. Bu mağazada çok çeşitli mutfak ürünleri bulunuyor. Burayı size gezdirmek istiyorum. Girişi böyle.
girişi için güzel, kocaman bir alan bizi karşılıyor. Ben önden bir gezdim. Oldukça büyük. Çok fazla çeşit var. Şurası da kasa bölümü. Sağ taraftan giriş yapıp size tüm alanları çekeceğim. Şöyle su sebilleri, her şeyden çok fazla çeşit var. Bakın mutfak tabakları, takım olarak yemek takımları, her şey çok çeşitli. Mesela kettle'lar, çay ısıtıcılar böyle. Buradaki tüm mağazalar kocaman. En dikkat çekici özelliği o. Eğer doğru bir mağazaya geldiyseniz aradığınızı çok rahat bulursunuz. Saklama kaplarının olduğu alana geliyorum. Yine oldukça çeşit var. Hayatım. Yes. Cancağızım. Efendim aşkım. İkinci reyonu aşıyorum. Üçüncüye geldiğimde yine tencere takımları, hasırlar, tavalar. Bir reyonda daha tavaları görmüştüm. Bu saatte boş oluyor. Ramazan ayındayız. Ramazan ayında iftardan sonra daha çok herkes dışarı çıkıyor. Alışverişler aslında o zaman başlıyor. Biz bunu bildiğimiz için ve sakinlikte dışarı çıkmak istediğimiz için biz gündüz çıkıyoruz dışarı gün içerisinde. Şu an saat 1'i geçti. Bugün cuma. Öğle arası geçsin diye bekledik. Namaza gidildiği için mağazalar kapanabiliyor. Bazıları kapalı, bazıları yarım saat kapatıyor, mola veriyor. Ve kapalı saatte dışarıda kalmak bizim için oldukça zor. Çok sıcak bir hava var çünkü. Bu arada ben burada eşofman ve tişörtle geziyorum. Bu bile oldukça açık geliyor. Giyiminize dikkat etmeniz gerekiyor kadınlar tarafından. Tamam, saçım açık, saçımı kapatmıyorum ama yine de çok dikkat çekiyor. Hatta bugün şöyle göstereyim, şapka taktım. Genelde de şapka takmaya dikkat ediyorum. Saçlarım sarı açınca, bir de hafif makyaj yapınca kadın, erkek, çocuk fark etmeksizin oldukça gözlem altına alınıyorum. O yüzden en rahatı daha mutasip giyinmek. Sıcaklarda biraz daha kapalı giyiniyorum diyebilirim. Şimdi diğer reyonlara geçtiğimde mesela bunlar fritözler, kızartma ürünleri var. Bakın şurada kahve fincanları var. Takım olarak satıyorlar. Koridor koridor gez gez bitmiyor. Biz Sako'ya geldik. Yan tarafta Sako'dan alacaklarımız vardı. Tesadüfen bu mağazayı gördük. Tepsiler bakın parlıyor ayna gibi. Yine rengarenk, model, ışıl ışıl. Tabii her bölgenin kültürüne göre her şey satılıyor. Burada mutfak robotları bölümü var. Böyle orta standlar yapmışlar sunumlu. Çeşit oldukça fazla. Termos bölümüne geliyoruz. Yaklaşık 2 ya da 3 stand termos bölümüydü. Çok süsleri var burada. Tabii bu tercih meselesi. Bizim ülkemizde bile semt aynı markanın şubelerinde satılan ürünler değişebiliyor. Arz talep meselesi. Neden bu kadar termosa ağırlık verilmiş onu ben de bilmiyorum. Anlamış değilim ama şöyle gördüğünüz üzere hemen bu tarafta da yine develi termosla yapmışlar. Bakar mısınız? Normalde ben tercih etmem ama muhtemelen çok çekici bulan ve bunu tercih eden kadınlarımız ya da insanlarımız var. Her reyonda da şöyle hasır ürünler var. Sağlı sollu. Tüm reyonlarda dikkatimi çekti. Gezdiğimde kamerayı açmadan önce. Kamera için de izin alıyorum çünkü hoşlanmıyorlar çekimlerden. Özellikle kadınlar varsa kadınlar kendilerinin çekilmesini hiç sevmiyor. Bakın yine sağlı sollu hasır ürünler, çantalar var. Hem plaj çantası hem kol çantası olarak kullanılabiliyor. Baktım ben biraz. Yine bakın hasır çanta. Şu da çok değişikmiş mesela. Yani bu formda bunu görmemiştim daha önce bir yerde. Şekilleri farklı renkler. Yine hasırlar bakın. Her yerde serpiştirilmiş durumda. Bakın yine hasır. Yine karşısında hemen hasırlar. Çiçekli modeller var. Varaklı gibi modeller var. Kenarını şöyle şeffaf sap yapmışlar. Bu biraz daha sade ve şık görünüyor. Tabii litreleri değişiyordur. Kullanım uçları işte daha kullanışlı olan, daha şey olan vardır. Akıtan, akıtmayan gibi. Yine full bütün reyon bu şekilde. Termoslarla dolu. İlginç olan bunun bir arka tarafı da yine termosla dolu. Bu tarz mağazaları gezmek isteyenler için güzel bir alan, mağaza. Çekimi de severek izleyeceklerini düşünüyorum. 1, 2, 3, 4. reyona geldim. Hala termos. Acaba çok sıcak diye mi sürekli yanlarına soğuk alıp seyahat ediyorlar? Yoksa araçlarında mı bulunduruyorlar bunları? Kültürlerinde neden bu kadar çok reyon ayırmışlar? Neden bu kadar çok çeşitleri var? Bir fikrim yok açıkçası.
Burada yine sunum tabakları, kaseleri var. Bakın avokadolu. Oldukça şık, değişik. Yine meyvelerden saplar yapmışlar. Dekorlar yapmışlar tabakların ortalarına. Sehpaları burada. Narlı bir sehpa üretmişler. Şu takımın değişik tabak ve vazolarını gördüm bu pembenin. Metal bir yapısı var. Hatta onun devamını göstereyim ben size. Bakın o takımın, o sehpanın full seti böyle. Sunumluklar ve buradan alışverişinizi alışveriş arabalarını alarak başlayabilir. Çünkü oldukça büyük, elinizde taşıyamazsınız. Hemen biten bir yer değil. Daha sonra kasaya gelip çıkışınızı yapabilirsiniz. Burada insanlar böyle uzun beyaz kıyafetlerden yoğunlukla giyiyor. Sadece belli çalışanlarda ve belli insanlarda pantolon, tişört gördüm. Geneli uzun o beyaz elbiseden giyiyor. Müşteriler olsun, çalışanlar olsun, yaşayan halk olsun. Bizim burada işimiz bitmiş ama ben gezmeye doyamadım. Çanakkale'lik işte. Gezmesi bile oldukça keyifli. Hasan, bitirdik alışverişimizi.